Grobo Aquatics'ten herkese merhaba arkadaşlar. Ben Batuhan. Yepyeni ve samimi bir ortama, güzel bir videoya daha hepiniz hoş geldiniz. Bugün daha önceki videolardan da hatırlayacağınız üzere Gökhan Tıknazoğlu'nun evine misafir olduk. Hoş Gökhan geldiniz. Abi, hoş buldum. Sen de Grobo Aquatics ekranlarına hoş geldin. Ben de hoş buldum. Teşekkür ederim. Arkadaşlar bildiğiniz üzere Gökhan abinin evinde daha önce çok fazla deniz akvaryumu içeriği yapmıştık. Kanalda sanırım şu anda 3-4 tane deniz akvaryumu ile ilgili bir içerik var. Evet, nano akvaryum, eski 150'lik akvaryum. Bir ev turu atmıştık, Ev turu. tüm tankları gördüğümüz. Bir 3-4 tane videomuz var. Şu anda bu deniz akvaryumu odasının tasarımı tamamen değişmiş. Yepyeni bir akvaryum var kameranın hemen karşısında. Birazdan sizler Ben hemen araya gireyim. Aslında deniz akvaryum odası değil. Benim salonum. Yaşadığım salon. bana göre bir deniz akvaryumu stüdyosu diyebilirsin. Öyle bir bir hobi şey. odası diyebilirsin. Bence deniz akvaryum konusunda bir cennet gibi bir tank var karşımızda şu anda amiyane tabirle. Birazdan o tankın tüm detaylarını ve çekimlerini sizlerle paylaşacağım. Oraya geçmeden önce bu odanın eski halini kısaca size bir göstereyim arkadaşlar. Hemen o görüntüler gelsin. Odanın eski halini gördünüz arkadaşlar. Eğer videoyu beğenip kanala da abone olduysanız ve hazırsanız şimdi gelin kameranın hemen arkasında bulunan bu 170 santimetrelik devasa akvaryumu sizinle beraber bir keşfe çıkalım. Hepinize keyifli seyirler. Evet Gökhan abi, bu devasa akvaryumunu bize birazcık tanıt. Ben akvaryumu çok beğendim. Gerçekten oldukça güzel. Eline sağlık, süper olmuş. Akvaryumumuz evet güzel oldu. İçimize sindi. Ne kadar oldu Kural abi? Nisan ayı gibi, 4. ay gibi hatırlıyorum. Hemen hemen yarım yıl yani. Evet öyle bir şeydir. Eski akvaryumu zaten izlediniz biraz önce. Onun yerine buna geçtik. Hemen hemen 2 katı bir hacme geçmiş olduk. Bu akvaryumun ölçüleri 170-70-55. Full ultra clear bir cam. Üst tarafı sujeti camları var. 12 milimden yaptırdık sujeti olduğu için. Mercan olarak da hep sert mercan aslında benim. 2 parça torcum var. Onlar da emanet şu an duruyor. Onlar da çıkacak. Karışık bir tank da yapılabilir ama sert mercanla birlikte dalgayı çok ayarlıyor. Yani çok aşırı dalga oluyor. Yumuşak mercanları çok rahat etmiyor çok yüksek akıntılarda. O yüzden hep akro türü, SPS türü mercanlar besliyorum. Kumun üstüne olduğu kadar ben temiz bırakmaya çalışıyorum. Temiz kalması için de şu an gözükmüyor ama 4 tane kum yıldızı var benim. Onun dışında bir tane de hıyar almayı düşünüyorum. Deniz hıyarı da çok temizler kumu. Öyle kum şikayeti olanlar değerlendirebilir. Balık popülasyonu olarak Convict Tank, Orange Shoulder Tank sarı olan 2 tane Murish idolümüz var. Fox Face'imiz var. Arkada genelde saklanıyor. Onun dışında gördüklerimi söylüyorum. 2 tane Angel var tankta. Regal Angel. Altta bir Majestic Angel'ımız var. Anlatırken yakalaması da zor olabilir. Hemen hemen hepsini yakalım ya. Büyük balıklar. Bir tane kardinalimiz var ama. Bir tane kardinal var evet. Küçük balıkları ben hacimden saymıyorum ama kardinal var. 2 tane firefish'imiz var. Purple firefish'imiz var. Şunlardan 2 tane. İşte bilenimiz var. O geldi. Meraklı arkadaş. Bir tane bir yerlerde bir Chelmon var. O da saklanıyordur. Benim gözdelerimden birisi Flame Angel gitti. Hawkfish'leri çok severim özellikle. O yüzden tankımda 3 tane Hawkfish var. Flame Hawk var. Normal Hawk var. Bir de Long Nose Hawkfish var. Tankların olmazsa olmazı bir tane palyaçomuz Palyaço var. Ben palyaço çok sevmem ama bu bir arkadaştan gelmişti zamanında. Kaldı öyle. Palyaço sevilmez mi ya? Şu an seni kınıyoruz yani. Evet, herkesin ilk tanka koyduğu. Anemon'la birlikte aslında çok güzel oluyor. Hani sana da sürprizi bozalım. Öyle bir tank yaptığımız zaman Anemon, bir çift palyaço izlemesi çok keyifli. Şu an bu akvaryumu, bu hacmi 4 tane dalga motoru mu çeviriyor abi? Aslında evet 4 tane normalde. Bir tanesini şu an çıkardım. Akrolar için dediğim gibi yüksek akıntı istiyorlar biraz. Onu sağlamak için de mecburen böyle dalga motoru kullanıyoruz. Bunun dışında yani üst tankta başka bir şeyimiz bakıyorum şu an yok. Bir miniğimiz biraz sapıttı. Bizim minik kuşumuz var, bir papağanımız. Minik biraz kameralara oynuyor gibi geldi Evet, bana şu ama an saçlarını jöleleyip gelmiş buraya. bu bizim Buyurun efendim. maskotumuz. 13 yaşımıza gelmişizdir. Maşallah. 2012'den beri
benimle değil. Kusura bakma, şu anda biz akvaryuma dönüyoruz. Kayalar canlı kaya olarak mı geçiyor bunlarda? Bu kayalar aslında normal Karipsi kaya benim, dilim kaya. Karipsi dilim kaya ile tasarladık. Normal kaya ama suda olunca canlanıyor. Bir süre sonra kayalar canlanıyor. Hani bakteri tutmaya başlıyor ve canlanmaya Ya kayaların başlıyor. canlanmasının anlamı üzerinde tuttuğu bakterilerle Kesinlikle. konaklık yaptığı canlılarla aha. aktif bir hale Aynen. gelmesi. Mantar oluşumu, bakteri oluşumu gibi. Peki bu hacimde bir akvaryumu nasıl filtreliyorsun abi? Bu akvaryumun sürdürülebilirliğini nasıl sağlıyorsun? Evet. Üst tank 650 litrelik bir tankımız var. Altta bir sump gözümüz var. Onun da hemen ışığını açalım. Sump'ım 80-60-40'a yakın bir ölçü var. Yükseklik PC'ye göre ayarlanıyor zaten. Burada bir 150 litrelik sump'ımız var. Tanka uygun, Pitton'a uygun bir Bubble King PC'miz. Kafa motoru ona uygun. Ben biraz yüksek hacimde kullanıyorum kafa motorunu. 8000'lik bir motor. Kalsiyum reaktörüm var. Aslında ihtiyaçları karşılayan kalsiyum reaktörü. Onun dışında bunun ayarını yaptığım Aquaviz var benim. Sürekli saat başı KH ölçüp ona göre kalsiyum reaktörünü ayar yapan. Biyopelet reaktörü taktık. İşte dozajımız var yanında. Evet, tatlı sucular, hanginizde var böyle sant çıksın ortaya? Yani bir tık zahmetli mi? Evet, ama ilk kurulumdan sonra karbondioksit tüpü bitmediği sürece ayarıyla oynamıyorum. Söylenene göre bu köşedeki kablolamayı yapan kişi kör olmuş abi, doğru mu? Aslında bu kablolama bayağı dağınık. Alpay arkadaşıma selam olsun buradan. O biraz şey yaptı. Asıl şurası, ben şunu da göstereyim. Benim pano tarafım burası. Regülatörle kullanıyorum. Benim olmazsa olmazım aslında Sonoff'un dörtlü elektrik prizi var, Wi-Fi'li. Hani uzaktan kontrol gibi şeylerim var. Şu kaçak sensörüm var. Yüksek teknolojili de bir tank diyebiliriz yani. Aslında hani çok meblağlar değil. Sonoff'un malzemeleri uygun fiyatlı. Ben kullanıyorum o yüzden. Gayet kullanışlı. Sump'ımız da böyleydi. Tankımızın kalbi diyelim. Deniz akvaryumundaki bu balıklar özellikle bu hacimdeki çok ciddi ölçekteki büyük bir hacim üreme eğilimi gösteriyorlar mı? Ya da bunun için bu balıkları bakan bir kişinin özel bir ayarlama yapması gerekiyor mu? Yoksa kendiliğinden olan süreçler mi bunlar? Vallahi üretim tarafında çok tecrübeli değilim. Ama deniz akvaryumunda bu tarz balıkların üremediğini biliyorum akvaryum ortamlarında. Ama Bangai kardinaller üreten arkadaşlar var. Hatta Mert kanalında videosu da var. Sağ üstte hemen o linki de paylaşalım mı? Paylaşalım sağ üstte o linki de. O şu an gene üretiyor. Yetenekli de bu konuda. İlgileniyor. Ne Artemia çıkar, Artemia besle, fitoplankton vesaire. Bana biraz açıkçası zor geliyor. Zorlayıcı bir süreç ama başardığın takdirde bir o kadar da keyifli. Çok keyifli. Tatlı sudan da biliyorum. Biliyorsun Bolivyan ürettiğim tankı da şu an sende iki biyotop tankımız. Bolivyanlar için söylüyorum. Yavruları gezdirmesi vesaire çok zevkli. Hatta yine kanıma giriyorsun bu konuda. Ben sana diyorum abi, tatlı suya döneceksen bir Güney Amerika cücecikletiyle seni tatlı suya tekrar getirmemiz lazım. Beni kandıracak şey o olur sanırım zaten. Ama bu mercanlar, torçlar vesaire onlar üremesi devam ediyor değil mi? Tabii. Sert mercanlar zaten uzayarak hani kol atarak büyüyorlar. Mesela şu yeşil hemen şu an gördüğünüz Humulis Acropora aldığımda o dallardan 2-3 daldı. Bu seviyeye gelmesi belki 3 sene sürdü, 3-4 sene sürdü ama bu şekilde büyüyorlar. Humuris ismini kim koydu abi, onu söyle bana. Humulis. Humulis. Acropora. Humulis. LPS mercanlar da kafa atarak büyüyorlar aslında. Hani mesela şu siyah Black Torch şu an herhalde 10-15 kafa var. Kafa büyüyorlar. O gövdesinden kafalar çıkararak büyüyor. Onu daha sonra kesip o kafayı bırakmayabiliyorlar. Bu mur işlerinde yeniymiş sanırım abi. Evet, mur Sağlıkla işlerimiz- besleyip uzun yıllarca tankına refakat etmelerini dilerim. İnşallah bu işleri yeni aldık. Çelman'la birlikte yeni geldiler. Evet arkadaşlar, bir maşallah alalım. Gerçekten balıkların formu çok güzel. Acayip keyifli balıklar. Ya şu bir gerçek. Bunu videodan önce de konuşmuştuk seninle. Deniz akvaryumundaki balıklarla aşık atabilecek tatlı su balıkları, yani maksimum ben 10 tane falan derim herhalde nadirdir. yani. Evet. Biraz İşte önce bir konuştuğumuz, yabani tür melek balıklarına örnek verebiliriz. yani altın türü, güzel Altınları, diskus türleri. işte onun haricinde belki- diskusları falan verebiliriz. Onun haricinde yani deniz akvaryumunun balıkları gerçekten çok farklı. Renkleri, formları. Renk, form, bu renklerin netliği. Ve arkadaşlar şu an kamerada filtre var. Filtreli şekilde çekiyorum. %100 yine o renk olayını tam size aktaramıyorum kamerada. Çıplak gözle görseniz bir bu kadar daha güzel, emin olun arkadaşlar. Yani şu kardinalin formu, rengi, yüzüş hareketi çok etkileyici ya, bilmiyorum, benim acayip hoşuma gidiyor. Mesela göz rengiyle gözünün üzerindeki çizgi, vücudundaki çizgi aynı bağlamda. Çok etkileyici ya.
Yemlemeyi şöyle yapıyorum ben. Günde sabah işe giderken 8.30 gibi proteinsel yem atarım sabah. Akşam da kendim gene atıyorum. Gün içinde de yem makinem var. 3 kere de yem makinesiyle granül artı pul yem şeklinde besliyorum. 4-5 çeşit yemim var. Hepsiyle beslemeye çalışıyorum. Tatlı su ve tuzlu su balıkların yemleri ayrı mı peki abi? Aynı yemleri kullanılanlar da var, ayrılar da var. İçeriklerine göre mi ayrılıyor? Evet, vegetable tarzı yemler, proteinsel tarzı yemler, hani atıyorum Ocean Nutrition, Prime Reflex proteinsel bir yemdir. Tatlı su akvaryumlarında da kullanılabilir ama tuzlu su için genelde kullanılıyor. Peki abi, her ne kadar arkana saklamaya çalışsan da arkanda da bir tankın Evet. varlığından haberdarız. Şimdi biz Saklamaya- kanal olarak bekliyoruz. Şimdi bir çekilsen de biraz onu sorsak diye. Saklamaya çalışıyordum ama artık göründü. Yeni getirdik tankı zaten. Bu tank 75-45-35 bir tank. Frak tankı olarak yapmayı düşünüyordum aslında. Arka camda da görmüşsünüzdür. Frak sehpası var. Onları bu tank aktarmayı düşünüyorum. Zaten frak akvaryumundan direkt ana tanka hortumla birlikte iniş yapacağım. Yani yine ana tanka bağlanacak. Ana tankın sampıyla birlikte çalışacak. Daha önceki akvaryumda da bunu görmüştük. Evet, Sanki daha yan önceki akvaryumda da aynı tarafta da sistemi vardı. kullanmıştın. Aynen aynı sistem vardı. Ivır zıvır mercan oluyor. Beslemek istediğim işte torç türü oluyor. Burada yapamıyorum, burada yaparım. Ufak balık ben çok seviyorum. Ya Diğer burası tankımızda. senin ekstradan bir ana Evet. tankta yapamadığın bir oyun alanın gibi bir Aynen şey olacak. öyle yani. olacak. Ana tankta bağlı olacak. Üstüne bir ışık, bir dalga motoru ile birlikte idame ettireceğiz. Her ne kadar saklamaya çalışsan da onu sormadan Onun- edemezdin. onun Kusura bakma. Kurulumunda zaten inşallah birlikte yaparız. Çekimini de birlikte çekeriz. Güzel olur. Bakalım ne çıkacak ona da. Eğer bu video 300 like alırsa 300 like alırsa 1000 diyecektim de şimdi biraz abartmayayım dedim. 500 like'a anlaşalım. 500 like'ta ne yapalım? Kurulum yapacağız. Kurulumu beraber yapıyoruz arkadaşlar. Peki bizi izleyen arkadaşlardan senin yaptığın kurulumları, canlılarını, tanklarını takip etmek isteyen arkadaşlar seni nereden takip edebilir? Instagram hesabım koral.spark. Bu ara biraz yavaşlasam da genel olarak aktifim. Paylaşımlar yapmaya çalışıyorum. Oradan ulaşabilirler. Şimdilik sizlerle paylaşacağımız şeyler bu kadar arkadaşlar. Ben tankı çok beğendim. Yarım ton, neredeyse 1 tona yakın bir hacimde olan devasa güzel bir deniz akvaryumu ki ve bu akvaryumu gösteren balıklar olmuş. Balıkların formu falan çok güzel. Gerçekten maşallah. Keyifli bir şekilde uzun süre beslemeni dilerim, temenni ederim. Teşekkür ederim. İnşallah sana da böyle olması da ufak bir tank kuralım. Böyle tankı zaten kurmayalım. Zaten ufaktan başlamak Evet. hayırlısı bu konuda. Bu videoya 100 like gelirse benim eve tank kuruyoruz. Kampanyalarımız devam ediyor. Kurulumda birlikteyiz. Evet arkadaşlar, videoyu beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Kafanıza takılan her şey için aşağıda bulunan yorum kısmını kullanabilirsiniz. Gerek ben gerekse Gökhan abi sorduğunuz sorulara, kafanıza takılan her şeyi aşağıdan cevaplandıracağız. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki içeriklerde, sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın.